Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber 5000 ile 10.000 TL aralığındaki alınabilecek en iyi fiyat performans laptopları kısaca inceleyeceğiz. Öncelikle bu listemizdeki laptopların üst düzey oyunculara veya yoğun performans gerektiren üst seviye iş için kullanacaksanız bu laptopların size uygun olmadığını söyleyeyim. Çünkü maalesef ki 5000 TL 250 dolar, 10.000 TL ise 500 dolar civarında. Hatta vergileri düşündüğümüzde bu laptopların global olarak çok daha uygun fiyatta olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 10.000 TL'ye yakın olan bazı laptoplar performans olarak gerçekten memnun edebiliyor. Ama yine de beklentinizi çok yüksek tutmayın. Bu tarz laptop inceleme videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla uzatmadan listemizin en uygun fiyatlı ve bence de şu piyasada alınabilecek en uygun fiyatlı laptopla başlayalım. Listemizin ilk sırasında HP 14S modelini görüyoruz. Ekran kısmında 1366x768 HD çözünürlüğünde ve TNB panelle gelirken Ryzen 3 3250U gibi giriş seviyesinde performanslı diyebileceğim bir işlemci burada kullanılmış. 4 GB RAM ve 128 GB'lık SSD ile birlikte 5000 TL bandında en alt seviye olarak fiyat performans açısından gerçekten iyi bir laptop diyebilirim. Ofis uygulamaları, günlük işler, video, dizi, film izleme ve okul için kullanacaksanız standart ihtiyaçları karşılayabilecek bir cihaz. Bunun haricinde oyun performansı, yüksek performansları vesaire bu laptoptan beklemeyin. Yine de bazı oyunlarda en düşük grafik ayarlarında oynatabilecek bir cihazda diyebilirim. Listemizin ikinci sırasında Lenovo V14'ü görüyoruz. Full HD ekranı, Ryzen 3 5300U işlemcisiyle 4 çekirdek ve 8 threadlik bir yapıya sahipken 8 GB RAM, 256 GB SSD ile birlikte geliyor. Performans açısından CSGO, LoL, Valorant gibi oyunlarda düşük grafiklerde Radeon dahili grafik kartıyla akıcı bir şekilde çalıştırabilecek bir laptopta diyebilirim. Bunun haricinde yine giriş seviyesi işlerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Fakat bütçenizi biraz da arttırabiliyorsanız bu laptopun bir üst versiyonu olan Ryzen 5 5500U işlemcili 6 çekirdek 12 threadlik yapı ile gelen çok daha performanslı olan versiyonuna da bakmanızı öneririm. Bu laptopun bir önceki versiyonuna göre hem Windows lisanslı olarak gelmesi hem de dahili GPU tarafında yani ekran kartı tarafında Ryzen 5 5500U'nun daha başarılı olmasıyla pek çok güncel oyunda orta grafiklerde 60 FPS bir deneyim alabiliyoruz. Ayrıca RAM ve depolama kısmında da takviye yapılabilen bir laptop olduğunu söyleyeyim. Sonradan bu laptopu aldığınız zaman geliştirme yaparak performansı daha da arttırabilirsiniz. Ayrıca listemizdeki tüm laptopların plastik kasaya sahip olduğunu söyleyeyim. Burada metal veya alüminyum kasaları göremiyoruz. Bu fiyat bandında malzeme kalitesi yönünde çok bir beklentimizin olmaması gerekiyor. Bunun haricinde soğutma sistemi açısından da tüm cihazların orta düzeyde olduğunu belirtebilirim. Kesinlikle ısınma problemi yaşamazsınız. Zaten işlemcilerde çok yüksek performanslı olmadığı için ısınma konusunda bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Listemizin 4. sırasında biraz daha üst segment oyunculara ve performans odaklı kullanım için düşünenlere hitap eden bir laptopu görebiliyoruz. İşlemci noktasında i5 11. nesil 1135G7 işlemcisi ve GPU kısmında da Nvidia MX 350 ekran kartıyla bu fiyat bandındaki en performanslı laptop diyebilirim. 8 GB RAM 3200 MHz hızında çalışırken 256 GB'lık SSD de laptopumuza konumlandırılmış. Maksimum 16 GB'a kadar RAM takviyesi de yapabiliyoruz. Sistemi 16'ya yükseltirseniz hem yazılım, video kurgu hem de oyunlar tarafında bariz bir şekilde daha da tatmin edici bir performans alabileceğiz. Bu haliyle bile pek çok güncel oyunun üstesinden gelebilecek bir laptop diyebilirim. Ayrıca oyun harici kullanımlarda da kesinlikle işinizi görecektir. Bu cihazın tek eksisi TN panelle gelmesi. 60 Hz tazeleme hızı giriş seviyesi dediğimiz bu fiyat bandında gayet normal, ancak IPS olması çok daha iyi olabilirdi. Grafik tasarımla uğraşmıyorsanız yine de bu ekran idare edecektir. Listemizin son sırasına geldiğimizde biraz daha kaliteli bir kasaya sahip olan Asus'un X515EA kod adlı laptopu karşımıza çıkıyor. Bu laptop özellikle pil ve ekran kalitesiyle biraz daha öne çıkan bir model diyebilirim. İşlemci
işlemci konusunda i5 11. nesil orta segment bir işlemci bulunurken Iris Xe GPU ile beraber de hem mühendislik mimarlık uygulamalarında, yazılım tarafında, grafik tasarım ve video kurgu için de ideal bir ekran kartı diyebilirim. Aynı şekilde oyun tarafında da iyi bir performans veriyor. Listenin bir önceki modelinden geri olsa da e-spor tarzı oyunlarda yüksek grafiklerde akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Tabii ki bu laptopun amacı oyun değil, daha çok giriş ve orta sınıf işlere yönelik diyebilirim. Windows 11 lisanslı olarak gelmesi de bu cihazın önemli avantajlarından. Asus tarafından bir laptop almak istiyorsanız da en uygun fiyatlı ve en performanslı cihazlardan olduğunu da belirteyim. Şimdi isterseniz tüm laptopları hızlıca değerlendirelim. Dostlar, listemizin en ucuz laptopundan yani HP 14S'ten bahsetmem gerekirse, eğer bütçemi zorlama imkanım yok, maksimum 5000 TL civarında bir laptop bakıyorum diyorsanız, bu noktada gerçekten mantıklı, tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Bu laptopta bulunan Ryzen 3 3250U günlük kullanım için mailleri kontrol etmek, haber okumak, video, dizi, film izlemek, yani genel kullanımda kesinlikle bizi üzmüyor. Bunun haricinde biraz daha yüksek performans isteyen uygulamaları kullanacak 4 GB RAM takviyesi yapmanızı öneririm. 8 GB'lık RAM ile beraber bu sayede performans %30 civarı artacaktır. 7000 TL bantlarında olan Lenovo'nun V14 Ryzen 3 3500U işlemcili modeli biraz daha giriş seviyesinin üstünde. 8 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama takviyesi yapabilirken burada SSD'ye yer verilmesi de önemli bir avantaj. Cihazımızdaki bir RAM'in lehimli olduğunu söyleyeyim. Yani 4x2 formatında RAM'lerden birini çıkararak 8 GB bir RAM taktığınızda sistemi 12 GB'a yükseltmiş oluyoruz. Ama bu noktada ben olsam bütçeyi biraz daha zorlayıp yine Lenovo'nun V14 serisinden Ryzen 5 5500U Yonga Setti modelini tercih ederdim. Çünkü aradaki performans farkına baktığımızda Ryzen 3 ile Ryzen 5 5500U arasında çok ciddi bir uçurum var diyebilirim. Uzun ömürlük açısından da kesinlikle daha mantıklı bir tercih. Benim favorim olan, bence listenin en iyi modeli, MX 350 ekran kartı barındıran Intel i5 1135 G7 işlemcili Lenovo G2 ITL modeli. Oyun performansı noktasında da listedeki diğer rakiplerinden baya öne çıkıyor. Burada baktığımız zaman giriş seviyesi bir oyuncu laptopu da diyebiliriz. Yüksek grafik detaylarında CSGO, LoL, Valorant gibi e-spor oyunlarını oynatabilecekken GTA 5 gibi yüksek grafikli oyunları da rahatlıkla oynatabiliyor. Burada baktığınız zaman iş için performans tarafında video kurgu, yazılım, mühendislik, mimarlık veya 3D modelleme uygulamaları kullanıyorsanız bu işlemlerinde üstesinden fazlasıyla gelecektir. Yani performans olarak beklentisi bir kademe yüksek olanların ihtiyacını karşılayabilecek en uygun fiyatlı cihaz diyebilirim. Fakat ekran boyutu olarak biraz küçük. Taşınabilirlik açısından daha iyi olsa da 14 inçlik ekran boyutu bana yetmez diyorsanız da Asus'un bu modeli de Nvidia'nın MX 350 ekran kartları kadar başarılı olmasa da Intel tarafında Iris GPU diğer GPU'lardan çok net bir şekilde önde. Ama performans olarak daha iyi bir cihaz istiyorsanız söylemiş olduğum gibi Lenovo'nun G2 modeline bakmanız gerekiyor. Bu liste haricinde de şu an için bu fiyat aralığında pek fazla laptop önermiyorum. Eğer ki sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek vermek ve laptop öneri serisinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.